Bozkır'ın efendisi. Rüzgar, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında öylesine sert esiyordu ki insan sesi bile duyulmazdı bu ıssızlıkta. Sarı otların üzerinde dans eden kasırga, sanki kadim bir ezginin ritmine uyuyordu. Güneş henüz doğmuştu, ufkun pembe kıyılarında titreşen o soluk ışık, çadırların üzerine düşerek gölgeler oluşturuyordu. 11. yüzyılın ortalarıydı. Oğuz boylarının en güçlüsü olan Kınık boyundan gelen Alp Arslan, sabahın ilk saatlerinde atının üzerinde oturmuş, ufku süzüyordu. 25 yaşındaydı, omuzları geniş, çenesi sert, bakışları keskin bir kılıç gibi her şeyi biçen türdendi. Arkasında, çadırlardan yükselen duman tülleri gökyüzüne uzanırken, önünde yalnızca sonsuz bir özgürlük uzanıyordu. Bozkır onun kanındaydı, her nefes alışında hissedebiliyordu bunu. "Türül Bey bu sabah sizi istiyor, şehzade," dedi yanındaki genç yüzbaşı Sungur. Sesi alçaktı ama kararlıydı. Siyah saçları rüzgarda dalgalanıyor, gözlerindeki sadakat gün ışığında parıldıyordu. Alp Arslan dönmedi. Gözlerini ufuktan ayırmadan konuştu. "Biliyorum, Sungur. Her sabah aynı şeyi söylüyorsun. Her sabah da aynı yanıtı veriyorum. Amcam beni çağırdığında kendim giderim." Sungur hafifçe öne eğildi. "Bu sefer farklı, şehzade. Bizans'tan haberler geldi. Kötü haberler." Bu söz, Alp Arslan'ı harekete geçirdi. Atını döndürdü, hayvanın yelesi rüzgarda çırpındı. Babasından kalma o kır at, sanki sahibinin duygularını hissediyor gibiydi, ön ayaklarını hafifçe kaldırarak bir yerinde huzursuzca kımıldadı. "Anlat," dedi Alp Arslan yalnızca bu tek sözcükle. Sungur derin bir nefes aldı. "Konstantinopolis'ten gelen tüccarlar anlatıyor. Romanos Diogenes tahta çıktı. Genç, hırslı ve tehlikeli bir adam. Doğu sınırlarını güçlendiriyor. Ermeni kaleleri tek tek düşüyor. Bizans ordusu Anadolu'ya doğru yürüyüş hazırlığında." Alp Arslan'ın çene kasları gerildi. Uzun bir sessizlik oldu. Yalnızca rüzgarın uğultusu ve uzakta bir köpeğin havlaması duyuluyordu. "O zaman vakit kaybetmemek lazım," dedi nihayet. "Amcamın yanına gidelim." Türül Bey'in büyük otağı, boyun en merkezi çadırlarından oluşan yerleşim alanının tam ortasında duruyordu. Kırmızı ve altın sarısı renklerle işlenmiş otağın kapısında iki muhafız nöbet tutuyordu, ellerindeki mızraklar güneş ışığında parlıyordu. Alp Arslan içeri girdiğinde, amcasını divan minderleri üzerine oturmuş, önündeki haritaya bakarken buldu. Türül Bey yaşlanmıştı, saçları ve sakalı bembeyaz kesilmişti. Ama gözlerindeki ateş söndü mü hiç? Hayır, o bakışlarda hala Orta Asya'nın tüm fırtınaları vardı. Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan bu adam, onlarca yıl boyunca bir kavmin önderliğini üstlenmiş, Bağdat'a kadar uzanan toprakları Türk bayrağıyla donatmıştı. "Gel, otur," dedi Türül Bey. Sesi kalın ve derin, bir orman ırmağının gürültüsünü andırıyordu. Alp Arslan yanına oturdu. Haritaya baktı, üzerinde işaretler, oklar, çizgiler. Bütün bunlar ona bir şey anlatıyordu, savaş yaklaşıyordu. "Bizans hakkında duydum," dedi Alp Arslan. Türül Bey başını kaldırdı. Yeğenini süzdü, uzun uzun, bir kuyumcunun değerli taşı incelercesine. "Romanos, iyi bir komutan. Ama daha önemlisi, iyi bir siyasetçi. Ermeni prenslerini satın aldı, Gürcü soyluları korkuttu. Şimdi gözü Anadolu'da. Eğer biz durmazsak, Türk boyları bu topraklarda barınamaz." Alp Arslan haritaya uzanarak parmağını Doğu Anadolu üzerine koydu. "Buralar bizim için kutsal. Atalarımızın mezarları yok burada, evet. Ama bu topraklar İslam'ın kalesidir. Bizans'ın geri dönmesine izin verirsek, hem Müslüman halk hem de Türk boyları büyük zarar görür." Türül Bey hafifçe gülümsedi. "Bak, işte bu yüzden seni seviyorum, Alp. Sen sadece savaşmayı düşünmüyorsun, neden savaştığını da biliyorsun." Bir süre sessizlik oldu. Dışarıdan çocuk sesleri geliyordu. Küçük yiğitlerin atlarla koşuşturdukları duyuluyordu. "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi Türül Bey. Sesi alçalmıştı, bu kez söyleyeceklerinin ağırlığını taşıyordu. "Ben artık eskisi kadar sağlıklı değilim. Kış beni yordu. Hekimler bir şey söylemese de ben kendi bedenimi tanırım.
Zaman daralıyor. Alp Arslan başını kaldırdı. Amcasının yüzünde bir şeylerin farklı olduğunu hissetti, o alışılmış gücün altında bir yorgunluk, bir yüklenme vardı. Amca, hayır, beni kesme. Türül Bey elini kaldırdı. Seni yerime hazırlamam gerekiyor. Selçuklu, tek bir adam üzerine kurulu değil, ama doğru adam olmadan da ayakta duramaz. Sen o adamsın, Alp. Bunu hep biliyordum. O gece Alp Arslan uyuyamadı. Çadırının kapısını açık bırakmıştı, rüzgar içeri serbestçe girip çıkıyordu. Uzanmış yatarken tavanı seyrediyordu, keçe dokumada beliren desenlerin her biri ona başka bir şey hatırlatıyordu. Çocukluğunu düşündü. Babası Davut Çağrı Bey, onu 5 yaşından itibaren ata bindirmişti. Bir Türk çocuğu atla doğar, demişti babası, onu küçük bir taya bindirirken. Yere düşersen utanma, ama yerden kalkarken ağlama. Asla. O günden bu yana hiç ağlamamıştı. En azından gözünden yaş akmamıştı. İçinde ağlamak başka bir şeydi, onu kimse göremezdi. 8 yaşındayken ilk ok atışını yapmıştı. 10 adım ötedeki hedefi tutturamamıştı. Öğretmeni başaran usta, yaşlı ve sert bir adam, hiç suratını ekşitmeden demişti ki, önemli değil. 10 adım bugün, 100 adım yarın, 1000 adım ölmeden önce, o söz kafasına kazınmıştı, yıllarca her gün ok atmıştı. Şimdi 150 adım ötedeki bir hedefi rüzgarlı havada bile isabetle vurabiliyordu. 12 yaşında ilk savaşa girmişti. Küçük bir sınır çatışmasıydı, büyük orduların değil, keşif birliklerinin karşılaştığı türden bir muharebe. Ama ona göre o an hayatının en büyük savaşıydı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki kulakları uğulduyor, gözleri yaşarıyordu. Korku muydu bu, heyecan mıydı? İkisi arasındaki farkı anlayamamıştı o gün. Ama kılıcını çekmiş, yerinde durmamıştı. Korku bir zırhtır, demişti ertesi gün babası ona. Seni korur. Ama eğer onu sen yönetmezsen, o seni yönetir. Farkı öğren. Şimdi, o çadırda uzanırken, o sözlerin ne kadar derin olduğunu anlıyordu. Her büyük karar, her büyük an, içinde o eski korkuyu getiriyordu. Ama artık onu yönetmeyi öğrenmişti. Kapıdan hafif bir ses geldi. "Şehzade, uyuyor musunuz?" Kadın sesi, tatlı ve alçak gönüllüydü. Alp Arslan doğruldu. "Gir, Zübeyde." Zübeyde Hatun içeri girdi. Elinde küçük bir kandil tutuyordu, ışık yüzünü aydınlatıyordu. Genç bir kadındı, saçları koyu, gözleri derin, duruşu asil. Onunla 2 yıl önce evlenmişti, boyun en bilge ve en soylu ailesinin kızıydı. "Uyumadığınızı gördüm," dedi. "Çadırınızın ışığı yanıyor. Düşünüyorum." Zübeyde mindere oturdu. Türül Bey neler söyledi? Alp Arslan bir süre cevap vermedi. Sonra oturarak kadına baktı. "Beni hazırladığını söyledi. Saltanat için." Zübeyde'nin yüzünde bir his belirdi. Sevinç mi, kaygı mı, ikisi birden mi? Alp Arslan tam kestiremedi. "Bu sürpriz değil," dedi Zübeyde. "Herkes biliyor bunu. Bilmek başka, hazır olmak başka. Hiç kimse tam hazır olmaz, Alp. Babam derdi ki, lider doğmaz, pişirilir. Ve siz yıllardır pişiyorsunuz." Alp Arslan güldü, nadir gülüşlerinden biriydi bu. "Babanız çok bilge bir adamdı. Sizi seven bir adamdı. Hepimiz sizi seviyoruz." Zübeyde kalktı. "Şimdi uyuyun. Yarın güneş doğduğunda yeni bir gün başlar. Her şeyi o günün içinde taşıyacaksınız. Bu geceyi de taşımanıza gerek yok." Bahar geldiğinde Türül Bey'in sağlığı bozulmuştu. Hekimler çeşitli bitkisel karışımlar hazırlıyor, dua okuyorlar. Ama herkes içten içe biliyordu, bu sefer geri dönüş yoktu. Alp Arslan, devlet işlerini fiilen üstlenmişti. Divan toplantılarına başkanlık ediyor, elçileri kabul ediyor, ordu komutanlarıyla strateji belirliyordu. Yanında her zaman 2 kişi vardı, genç yüzbaşı Sungur ve devletin başveziri, yaşlı ve deneyimli Amidülmülk. Amidülmülk 50 yaşlarındaydı, sakalı kır, bakışları hesaplıydı. 30 yıldır devlet hizmetindeydi ve birçok hükümdarı yakından tanımıştı. Alp Arslan'ı ilk gördüğünde şüpheli yaklaşmıştı, çok gençti, çok kararlıydı, bu 2 özellik birleşince tehlikeli olabilirdi. Ama zamanla anlamıştı, bu gençte başka bir şey vardı. Dinliyordu,
Gerçekten dinliyordu. "Efendim," dedi Amidülmülk bir sabah divan toplantısında, "Halep'ten bir elçi geldi. Mirdasoğulları hakimiyetini tanımak istiyor, ama karşılığında önemli ticaret ayrıcalıkları talep ediyor." Alp Arslan başını elinin üzerine dayayarak düşündü. Neler istiyor tam olarak? İpek yolu üzerindeki gümrük vergilerinden muafiyet ve Musul pazarlarında öncelikli satış hakkı. Alp Arslan'ın yanındaki genç danışman Nizamülmülk söze karıştı. Henüz 30 yaşındaydı, ince, uzun boylu, her zaman sessiz sedasız köşelerde oturan bu adam, konuştuğunda herkes dönüp bakıyordu çünkü söyledikleri her zaman önemliydi. "Mirdasoğullarının stratejik konumu değerli," dedi Nizamülmülk. "Suriye kapıları onların elinde. Eğer onları kazanırsak, Bizans'a karşı güney kanadımız güvence altına girer. Ticaret ayrıcalığı maliyeti, siyasi kazanımın yanında küçük kalır." Amidülmülk kaşlarını çattı. "Ama bu emsal teşkil eder. Diğer bölgelerde benzer talepler getirir. O zaman bunu bir emsal değil, bir istisnai anlaşma olarak çerçeveleyebiliriz," dedi Nizamülmülk. "Belirli süreli, yenilenebilir, performansa bağlı." Alp Arslan her ikisini de dinledi. Sonra dönüp baktı elçiye, kapının yanında bekleyen orta yaşlı, yorgun görünümlü adama. "Emir Muhammed bizzat mı gönderdi sizi?" diye sordu. Elçi öne eğildi. "Evet, şehzade. Emiriniz saygılarını sunuyor ve, emir demiyorum şimdi. Bizzat mı gönderdi, yoksa veziri mi karar verdi?" Bir duraklama oldu. Elçi ne söyleyeceğini bilemedi. "Doğruyu söyle," dedi Alp Arslan, sesi yumuşak ama gözleri keskin. "Burada yalan için yer yok." Elçi derin bir nefes aldı. "Vezir Faris'in önerisiyle çıktım yola. Emir biraz hasta." "Demek öyle." Alp Arslan ayağa kalktı. "O zaman şunu söyle Faris'e, emir sağlığına kavuştuğunda, bizzat görüşmeye gelmesini bekliyorum." "Ticaret değil, ittifak. Gerçek ittifak." Divan dağıldığında Nizamülmülk yanına yaklaştı. "Zeki bir hamle, şehzade. Asıl güç sahibini masaya çektiniz." "Hayır," dedi Alp Arslan. "Yalnızca gerçeği öğrenmek istedim. Hasta bir emirle görüşmeden anlaşma yapmak, üzerine inşa ettiğinde çöken bir temel gibidir." Yaz sıcakları bastırdığında Alp Arslan, boylarla ilgili önemli bir sorunu çözmek için doğuya doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Türkmen boylarının bir kısmı otlak anlaşmazlıklarından dolayı birbirleriyle çatışmaya girmiş, küçük savaşlar büyümeye başlamıştı. Yolculuk 10 gün sürdü. Yanında 150 süvari, sungur ve 2 genç danışman vardı. Bozkır'ın içinden geçerken Alp Arslan her gece ateşin başında oturur, yanındaki adamlarla konuşurdu. Komutanların, sıradan askerlerin, hatta bazen tesadüfen karşılaştıkları çobanların anlattıklarını dinlerdi. Bir akşam, ufak bir köy yakınlarında konakladıklarında, yaşlı bir Türkmen çoban yanlarına geldi. Adam 80 yaşlarındaydı, sırtı bükülmüş, yüzü kırışıklarla doluydu ama gözleri canlıydı. "Siz Türül Bey'in yeğeni misiniz?" diye sordu adam, Alp Arslan'a dik dik bakarak. Sungur ileri atılmak istedi ama Alp Arslan eliyle onu durdurdu. "Evet, benim," dedi. Adam oturdu, kimse davet etmemişti ama kimse de engel olmadı. "2 yıldır Karakoyunlular bizim otlaklarımıza giriyor," dedi adam. "Şikayet ettik, kimse dinlemedi. Geçen yıl 2 oğlumu öldürdüler, otlak sınırını tartışırken." Derin bir sessizlik oldu. Ateş çatırdadı. "Nereden şikayet ettiniz?" diye sordu Alp Arslan. "Bölge valisine. Ama vali Karakoyunlu Bey'in adamı." Dinlemedi. Alp Arslan başını kaldırdı ve Sungur'a baktı. İkisi arasında sözsüz bir anlayış geçti. "Adın ne?" diye sordu adama. "Bereket." "Bereket dede, yarın sabah yanımda ol. Karakoyunlu Bey'le görüşeceğiz." Yaşlı adam gözlerini kıstı. "Seninle mi?" "Benimle." Ertesi gün Alp Arslan gerçekten de Karakoyunlu Bey'ini çağırttı. Bey, 50'li yaşlarında, göbekli ve kendinden emin bir adamdı. Alp Arslan'ı görünce eğildi ama gözlerinde saygıdan çok hesap vardı. "Bereket dedenin anlattıklarını duydum," dedi Alp Arslan, herhangi bir giriş yapmadan. Bey, yanında duran yaşlı adama baktı, kaşları çatıldı. "Şehzade, bu adam, meseleler karmaşık.
Otlak sınırları yüzyıllardır tartışmalı. Hayır, dedi Alparslan. Sesi alçaktı ama kesindi. İki adamın öldürülmesi otlak meselesi değildir. Bu bir kan meselesidir. Ve bu topraklarda kan meselesi benim meselemdir. Karakoyunlu bey rengi attı. Sınır yeniden çizilecek, devam etti Alparslan. Bereket dedenin boyuna tazminat ödenecek. Bölge valisi görevden alınacak. Durdu, beyin gözlerine baktı. Ve eğer bir daha bu tür haberler kulağıma ulaşırsa, seninle bu kadar sakin bir şekilde konuşmayacağım. Bey başını eğdi. Emriniz üstümüzdedir, şehzade. Öğleden sonra Bereket dede, gitmeden önce Alparslan'ın yanına geldi. Elini uzattı. Alparslan, yaşlı adamın parmak parmak sarılmış o yorgun eline baktı ve sıktı. Oğullarım geri gelmez, dedi adam. Ama sen adaletli bir adamsın. Bunun için Tanrı'ya şükrederim. O gece Alparslan yalnız ateş başında uzun süre oturdu. İçinde bir şey oturmuştu, ağır, ama aynı zamanda anlamlı bir ağırlık. Güç buyurmak için değil, korumak için kullanılmak zorundaydı. Bunu hep aklında biliyordu, ama o gün ilk kez yüreğinde hissetti. Sonbahar geldiğinde Türül Bey'in durumu iyice ağırlaştı. Artık divan toplantılarına çıkamıyordu, Alparslan her gün amcasını ziyarete gidiyor, ona devlet haberlerini aktarıyor, fikirlerini soruyordu. Bir gün, özellikle zayıf bir öğleden sonrasında, Türül Bey yeğenini yanına çağırdı. "Yaklaş," dedi. Sesi artık eskisi gibi değildi, ince, kırılgandı. Alparslan yatağının yanına oturdu. "Sana öğretmem gereken son şey bu," dedi Türül Bey. "Düşmanlarını tanırsın, onlarla savaşırsın. Bunu biliyorsun, ama dostlarını da tanıman gerekir. Gerçek dostlar. Anlıyorum. Hayır, henüz tam anlamıyorsun." Türül Bey hafifçe öksürdü. "Gerçek dost, sana iyi haberleri değil, kötü haberleri getiren adamdır. Sana, evet, değil, hayır, diyebilen adamdır. Ben bütün hayatım boyunca böyle iki adam buldum. Yalnızca iki. Onlar kimdi? Birincisi babandı. Çağrı Bey. Benim kardeşim, benim ilk dostum. Ölmeseydi şu an çok farklı olurdu her şey. Gözleri daldı uzaklara. İkincisi Başaran Usta'dı. Senin okey hocandı. Bana hep gerçeği söyledi, acı da olsa." Alparslan Başaran Usta'yı hatırladı. Birkaç yıl önce yaşlılıktan ölmüştü. "Ben böyle adamları nasıl bulurum?" diye sordu. "Bulamazsın," dedi Türül Bey. "Onlar seni bulur. Ama sen de onları tanımayı öğrenmen gerekir. Bak, sana her şeyde katılan, her kararını doğru bulan, her sözünü öven adam. O adam seni sevmiyor. O adam senin gücünü seviyor." Durakladı. "Ama sana karşı çıkmaya cesaret eden, doğruyu söylediği için ceza göreceğini bilse bile susmayan adam, işte o gerçek dost." O gece Alparslan çadırına dönerken, Nizamülmülk yoluna çıktı. "Bir dakikanızı alabilir miyim?" "Buyur." Nizamülmülk bir an duraksadı, alışılmadık bir şeydi bu, genellikle sözlerini önceden hazırlardı. "Şehzade, bugün divan toplantısında aldığınız karar hakkında. Halep meselesi mi?" "Evet, bence yanlış bir karar aldınız." Alparslan durdu, döndü ve Nizamülmülk'e baktı. "Devam et. Mirdasoğulları ile anlaşmayı ertelemek, onları Bizans'a yaklaştırabilir. Bölgedeki güç dengesi değişiyor, biz beklerken başkaları hamlelerini yapıyor. Bir an için güçten değil, stratejik gereklilikten hareket etmek daha doğru olurdu." Alparslan bir süre sessiz kaldı. Sonra hafifçe güldü. "Amcam bu gece bana gerçek dostun ne demek olduğunu anlattı," dedi. Sanırım yanıtı da verdi aynı zamanda. Nizamülmülk anlamamış gibi baktı. "Haklısın," dedi Alparslan. "Halep meselesini yeniden değerlendireceğiz. Yarın sabah tekrar görüşürüz." Türül Bey, bir kış gecesi sessizce hayatını kaybetti. Dışarıda kar yağıyordu, beyaz örtü her şeyi örterken, o büyük adam da gözlerini yumdu. Alparslan sabahı ağlayarak karşılamadı. Ama içindeki boşluğu kimseye tarif edemezdi. Amcası yalnızca bir hükümdar değildi, bir öğretmendi, bir pusula gibiydi. Artık o pusula yoktu. Cenazenin ardından divan toplandı. Gelenekler gereği, Selçuklu beyleri yeni sultanı belirleyecekti.
Alp Arslan, çadırın bir köşesinde bekledi, içeri çağrılana kadar dışarıda durdu. Çağrıldığında, büyük otağa girdi. İçeride boyun ileri gelenleri, komutanlar, danışmanlar ve yabancı elçiler bekliyordu. Ortada boş bir taht duruyordu. Amidülmülk öne çıktı. Yaşlı vezirin sesi titriyordu, ama titremesi değil, taşıdığı anlam önemliydi. Selçuklu Devleti'nin beylerinin kararıyla ve Tanrı'nın lütfuyla, Çağrı Bey'in oğlu Muhammed Alp Arslan, Selçuklu Sultanı ilan edilmektedir. Bir sessizlik oldu. Sonra salonun dört bir yanından gelen sesler birleşti, "Yaşa Sultan! Yaşa!" Alp Arslan tahtın önüne geldi. Oturmadan önce, salondaki herkese döndü ve baktı. Her yüzde farklı bir şey vardı. Sevinç, umut, endişe, hırs, sadakat, şüphe. Hepsini gördü. Hepsini fark etti. Sonra oturdu. Taht, beklediği gibi sert ve soğuktu. Üzerindeki altın işlemeler soğuk parlıyordu. Ama Alp Arslan'ın aklından geçen şey tahtın güzelliği değildi, Bereket dedenin yorgun elleri, amcasının son sözleri, babasının "asla ağlama" öğüdü, Zübeyde'nin "hiç kimse tam hazır olmaz" demesi. Bütün bu anlar onu buraya getirmişti. Bütün bölge valilerini yeniden değerlendirdi. Haksızlık yaptığı bildirilen ya da şikayet alan her vali tek tek sorgulandı. Birkaçı görevden alındı, yerine yeni, dürüst insanlar atandı. Bu karar, hem bölgelerde büyük bir sevinç yarattı hem de bazı güçlü ailelerin düşmanlığını kazandı. İkincisi, Nizamülmülk'ü başvezir olarak atadı. Bu karar divan üyelerini şaşırttı, Amidülmülk çok daha deneyimliydi. Ama Alp Arslan'ın gerekçesi açıktı, deneyim geçmiştir. Bilgelik ileriye bakar. Ben ileriye bakan adama ihtiyacım var. Amidülmülk bu karara nasıl tepki verdi? Beklenenin aksine, öfkelenmedi. Sultanın huzuruna çıkarak eğildi ve dedi ki, "Efendim, yanlış yaptığımı sandığınız her an bana söyleyin. Ben emrinizdeyim." Alp Arslan onu hemen tuttu. "Yanlış yapmak için değil, doğruyu söylemek için ihtiyacım var sana. Kal yanımda." Amidülmülk gözlerini kırptı. Belki amcasının sözleri doğruydu. Gerçek dost, iyi niyetini ispat etme fırsatı aldığında tanınırdı. Üçüncü karar ise en önemlisiydi, orduyu yeniden organize etti. Türkmen gazilerini, Selçuklu düzenli ordusunu ve yardımcı kuvvetleri belirli bir hiyerarşi içinde birleştirdi. Her birliğin sorumluluğu netleştirildi, eğitim standartları yükseltildi, erzak hatları güçlendirildi. Sungur bu yeniden yapılanmada önemli bir rol üstlendi. Artık yüzbaşı değil, binbaşıydı. Alp Arslan ona bir gün dedi ki, "Seni bu kadar yakınımda tutuyorum çünkü sözlerinin arkasındasın." Bir adam sözünün arkasında durduğunda, her şeyin arkasında durabilir. Bahar geldiğinde Bizans haberleri daha sık gelmeye başladı. Romanos Diogenes ordu toplamıştı, haberler büyüdükçe büyüyordu. Kimi 50.000 asker diyordu, kimi 100.000. Alp Arslan kesin rakamlara inanmıyordu. "Her iki tarafta rakibi büyütür," dedi Nizamülmülk'e. "Korkuyu savaştan önce yaymak için. Gerçek rakamı öğrenmek için kendi gözlerimize ihtiyacımız var." Sungur'u özel bir keşif görevi için Anadolu'ya gönderdi. Sungur, 3 ay boyunca küçük bir grupla bölge bölge gezerek bilgi topladı. Döndüğünde yüzü güneşten koyulaşmıştı, atı yorgunluktan sallanan bir adımla yürüyordu. "Söyle," dedi Alp Arslan. Sungur raporunu aktardı, Bizans ordusu gerçekten büyüktü. Romanos, iyi komutanlardan oluşan bir kadro kurmuştu. Ama içlerinde çatlaklar vardı. Ermeni askerleri gönülsüzdü, Gürcü kuvvetleri henüz bütünleşmemişti. "Zayıf noktaları var," dedi Sungur. "Ama hafife almamak lazım." "Hafife almak değil," dedi Alp Arslan. "Doğru anlamak. Güçlü bir düşman, zayıf bir düşmandan çok daha değerlidir. Çünkü güçlü düşmanla kazanılan zafer, gerçek bir zaferdir." Divan o gece toplandı. Konu netti, Bizans'a karşı nasıl bir strateji izlenmeliydi? Kimileri savunmayı önerdi, kaleleri güçlendirmek, sınırları beklemek, Bizans ordusunu yorgunluk ve erzak eksikliğiyle yıpratmak. Kimileri hızlı bir taarruz istedi, beklemek zaman kaybıydı, inisiyatifi ele almak şarttı. Nizamülmülk ise farklı bir şey söyledi.
Bizans'ın içindeki çatlakları derinleştirmek lazım. Siyasi hamleler, diplomatik bağlar, yerel halklarla anlaşmalar. Savaş alanına geçmeden önce savaşın yarısını kazanabiliriz. Alp Arslan bütün görüşleri dinledi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra konuştu. Savunma, güçsüzlüğün dilidir. Ama körce saldırmak da akılsızlıktır. Nizamülmülk'ün dediği doğru, önce zemin hazırlanır. Diplomatik görüşmeler başlatılacak, hem zaman kazanmak hem de gerçek niyetlerini anlamak için. Ama aynı zamanda ordu hareket hazırlığına geçecek. İki yol aynı anda yürünecek. Güz geldiğinde şehir artık daha da hareketliydi. Asker geçişleri, erzak taşıyan kervanlar, uzak diyarlardan gelen elçiler. Her şey büyük bir çarkın dönüşünü haber veriyordu. Bir akşam Alp Arslan, küçük oğlunu dizine almış ateş başında otururken Zübeyde yanına geldi. "Melikşah bugün at binmeye çalıştı," dedi kadın. Düştü. Ağladı. Alp Arslan küçük çocuğa baktı. 4 yaşındaydı, saçları babasına benziyordu, gözleri annesine. Çocuk uyuyakalmıştı. "Ağladı mı?" dedi Alp Arslan. "Biraz. İyi." Zübeyde şaşırarak baktı. "İyi mi? Düştükten sonra ağlamak utanç değil. Ama yerden kalkmak şart." Çocuğun saçlarını okşadı. "Yarın tekrar dener. Bu sefer daha dikkatli." Zübeyde oturdu ve bir süre ateşi seyrettiler. "Seni meşgul eden nedir?" diye sordu kadın. "Her şey. Daha net." Alp Arslan güldü. Zübeyde her zaman böyle yapardı. Genel sözleri kabul etmezdi, özele inerdi. "Romanos'u düşünüyorum," dedi. "Tanımıyorum onu. Ama tanımak istiyorum. Bir adamın nasıl savaştığını anlamak için önce nasıl düşündüğünü anlamak lazım. Bizans elçisi var ya, Konstantinos. Ondan öğrenemez misiniz? Elçiler sadece söylenmesini istediklerini söyler. Ama, haklısın, bu iyi bir fikirdir. Konstantinos ile yarın daha samimi bir konuşma yapabilirim. Resmi değil, gayri resmi." Ertesi gün Alp Arslan, Konstantinos'u resmi toplantı salonuna değil, bahçeye davet etti. İkisi baş başa oturdu, ne tercüman, ne muhafız. Yalnızca iki insan ve önlerindeki çay. Konstantinos, 50'li yaşlarında, zeytin tenli, bakışları zeki bir adamdı. Böyle bir davete şaşırmıştı, ama adaptasyon onun güçlü yanıydı. "İmparatorunuzu tanımak istiyorum," dedi Alp Arslan, doğrudan. Bir düşman olarak değil, bir insan olarak. Konstantinos onu dikkatle inceledi. "Bu tuhaf bir talep. Biliyorum. Ama tuhaf sorular, gerçek cevapları çeker." Konstantinos bardağını tuttu, bir süre düşündü. Sonra konuştu, "Romanos iyi bir asker. Kötü bir siyasetçi. Çok emin kendinden, bu bazen kör eder insanı. Ama cesur. Gerçekten cesur. Cesareti nasıl kullanıyor? Öne atılmaktan çekinmez. Bu hem gücüdür, hem zayıflığıdır." Alp Arslan başını salladı. "Ve siz ne düşünüyorsunuz bu savaş hakkında?" Konstantinos duraksadı. Cevap vermek zorunda değildi, bir elçi olarak bu sınırın ötesine geçmesi gerekmiyordu. Ama geçti. "Gereksiz," dedi. "Her iki taraf için de. Öyleyse neden geliyor? Çünkü bazı insanlar yalnızca savaşta var olabilirler. Barış onları küçültür." Alp Arslan uzun süre sessiz kaldı. Sonra dedi ki, "Ben savaştan kaçmıyorum. Ama savaş benim amacım değil. Araç. Neyin aracı? Güvenliğin, insanların evlerinde uyuyabilmesinin, Bereket Dede gibi adamların oğullarını kaybetmemesinin." Konstantinos onu tuhaf bir ifadeyle inceledi. "Bereket Dede kim?" Alp Arslan anlattı, kısaca, ama gerçeği olduğu gibi. Konstantinos dinledi. Uzun bir sessizliğin ardından dedi ki, "İmparatorumuz böyle bir adamı tanımaz. O tür insanlar ona ulaşamaz." "O zaman," dedi Alp Arslan, "belki de sorun ordularda değil, liderlerdedir." Yıllar geçti. Alp Arslan, Selçuklu Devleti'nin sınırlarını genişletti, ama daha önemlisi, içini güçlendirdi. Nizamülmülk'ün yönetiminde kurulan nizamiye medreseleri, bilginin yayılmasını sağladı. Adil vergi sistemi, halkın devlete olan güvenini artırdı. Ordu disiplinli ve sadıktı. Ve nihayet, 1071 yılı geldi. Malazgirt Ovası'nda iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Bir tarafta Bizans İmparatoru Romanos Diogenes,
yanında tarihçilerin tahminlerine göre 100.000'leri aşan bir ordu. Diğer tarafta Sultan Alp Arslan, daha az sayıda ama daha disiplinli, daha motive ve her inki tanıdığı bir arazide savaşan kuvvetler. Savaş öncesi gece, Alp Arslan yalnız oturdu. Çadırında kandil yanıyordu, gölgeler duvarlarda dans ediyordu. Sungur içeri girdi. Komutanlar hazır. Her birlik yerini aldı. İyi, siz, ben de hazırım. Sungur çıkmak üzereydi ki Alp Arslan seslendi, Sungur. Efendim, o günü hatırlıyor musun? Seninle ilk tanıştığımızda, amcamın çadırına beni çağırmaya geldiğinde. Ne söylemiştim sana? Sungur güldü. Amcanız beni çağırdığında kendim giderim, demiştiniz. Evet, Alp Arslan ayağa kalktı. O gün çok gençtim. Çok bağımsız olmak istiyordum. Ama zamanla anladım ki bağımsızlık, yalnız olmak değildir. Sen yanımdaydın hep. Amcam, Zübeyde, Nizamülmülk, Bereket Dede bile. Hepsi bu yolda benimle yürüdü. Sungur boynu eğik, gözleri dolmuştu. Yarın ne olursa olsun, dedi Alp Arslan, bu yolu birlikte yürüdük. Bu yeterlidir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Alp Arslan atına bindi. Kır at, hala babasından kalmaydı. Yaşlanmıştı ama gözlerindeki ateş sönmemişti. Tam da sahibi gibiydi. Ordunun önüne geçti. Binlerce asker, yüzlerce komutan, hepsi onu bekliyordu. Rüzgar sancakları dalgalandırıyordu, güneş doğudan yükseliyordu. Alp Arslan konuşmadı uzun uzun. Sesi net, sakin ve kararlıydı. Bu topraklar bizim değil, ama bu topraklarda yaşayan insanlar bizim. Onlar için savaşıyoruz. Ne zafer için, ne şan için. Bereket Dede'nin torunlarının güvenle uyuyabilmesi için. Bu kadar. Ve ordu hareket etti. Malazgirt Muharebesi, tarih kitaplarına dünyanın en önemli savaşlarından biri olarak geçti. Alp Arslan'ın zekice kurduğu hilal taktiğiyle Bizans ordusu kuşatıldı, Romanos Diogenes esir alındı. Ama tarihin kaydetmediği şey şuydu, Romanos Diogenes esir alındığında, Alp Arslan onunla aynı masaya oturdu ve önüne yemek koydu. Kibarca, düşmanca değil. Bu nasıl mümkün oldu, diye sordu Romanos. Türkçesi kötüydü ama anlaşılıyordu. Alp Arslan bir süre düşündü. Sonra dedi ki, çünkü sen güçlü bir adamsın. Güçlü bir adama saygı göstermek, kendi gücümüzü küçümsemez. Büyütür. Romanos derin bir nefes aldı. Seni küçümsedim. Biliyorum. Nasıl anlıyordunuz bunu? Konstantinos anlatmıştı. Alp Arslan başını kaldırdı. Öne atılmaktan çekinmezsin, demişti. Bu hem gücün hem zayıflığın. Haklıydı. Romanos uzun süre sustu. Sonra dedi ki, kazandın. Koşulların ne? Alp Arslan kalktı. Omuzları düzeldi, ama yüzünde zafer kibrinin gölgesi bile yoktu. Halkına zarar vermeyeceğim. Esirlerini serbest bırakacağım. Senin için fidye isteyeceğim, kabul edilebilir bir miktar. Ve sonra gideceksin. Romanos şaşkın bakışlarla baktı. Bu kadar mı? Bu kadar. Neden bu kadar merhametlisin? Alp Arslan pencereye döndü. Dışarıda, akşam güneşinde bozkır parlıyordu, altın sarısı otlar, koşuşturan çocuklar, uzaktan gelen at kişnemeleri. Çünkü güç, yıkmak için değil korumak içindir, dedi. Bunu anladığım gün, bu toprakların gerçek efendisi oldum. Aradan yıllar geçti. Alp Arslan, Selçuklu tahtında 10 yıl hüküm sürdü. Hayatını Anadolu seferlerinden birinde, bir kale kuşatması sırasında bir esirin saldırısıyla erken yaşta kaybetti. Ama geride bıraktıkları, onun fiziksel varlığından çok daha uzun yaşadı. Oğlu Melikşah, babasının izinden giderek Selçuklu devletini zirvesine taşıdı. Nizamülmülk, tarihçilerin, Doğu'nun en büyük veziri, diyeceği bir ömür sürdü. Sungur, ihtiyarlığında torunlarına hep aynı hikayeyi anlattı, bir adam vardı. Bozkır'ın çocuğuydu, ama Bozkır'ı yönetmesini öğrendi çünkü önce kendini yönetmeyi öğrendi. Ve Bereket Dede'nin torunları, kuşaklar boyunca o günü anlattı, Büyük Sultan'ın adaleti, küçük bir çadırda, ateşin başında, bir yaşlı adamın elini sıkarken başlamıştı. Bozkır hep vardı, rüzgar hep esiyordu. Ama bazı insanlar gelip geçerken, rüzgarın şarkısına kendi sözlerini katıyordu. Alp Arslan da öyle yapmıştı. Ve Bozkır, onu unutmamıştı.
Son